Merhaba, bugün kütle merkezinden bahsedeceğim. Araçlardaki kütle merkezinden bahsederken karavan örneği üzerinden gideceğim. Fakat siz bunu herhangi bir başka bir araca da uygulayabilirsiniz. Ben karavanlarla ilgilendiğim için karavanlar üzerinde bilimsel videolar çekmeye çalışıyorum. Diğer videolarımı da inceleyebilirsiniz. Bugün karavanlardaki kütle merkezini inceleyeceğiz. Öncelikle kütle merkezinin ne olduğundan bahsedeyim. Bazen ağırlık merkezi de diyebilirim. Bu ikisi dünyaya yakın seviyelerde aynı noktaya tekabül eder. Ama yüksek bir binadan bahsedersek yer çekimi azalacağı için kütle ve ağırlık merkezi aynı noktaya denk gelmeyecektir. O yüzden şimdiden ikisi arasında bir fark yok. İkisini de kullanabilirim. Uygun olmayan kütle merkezi ne gibi sorunlar çıkartıyor? Öncelikle sürüş dinamiklerini bozuyor. Yani virajda, frenlemede ve eğimli yollarda sizi çok zor durumlara düşürebilir. İyi olmayan bir kütle merkezinden kasıt önde, fazla arkada, sağda, solda ya da yerden yüksekte bir kütle merkezidir. Eğer aracınızdaki kütle merkezi yerden yüksekte ise virajdaki savrulmanız çok daha yüksek olacaktır. Çünkü siz örnek veriyorum sola bir virajda sağa doğru zaten bir eylemsizliğiniz var. Kütle merkeziniz yukarıda olduğu zaman bunun kuvvetsel etkisini arttırmış oluyorsunuz ve çok zor bir duruma düşebilirsiniz. İkincisi ise sağ sol dengesizliği. Yani aracınız sağa daha fazla yüklüyse zaten aracınız düz durmayacaktır. Biraz sağa yatıp duracaktır. Sağ taraf dezavantajlı noktanız. Çünkü sağ tekerin daha yere yakın olması sizin sağa doğru bir virajda gene kuvvetlerin dengesinden baktığımız zaman sizi zor bir duruma düşürecek. Sağ virajı dönmeniz çok zorlaşacak. Bir parantezi de daha açayım. Burada ise sol virajı dönmeniz avantajlı olur. Sağın daha fazla yüklü olduğu durumda. Yani sola doğru bir virajı dönerken 80 ile dönerken sağa doğru bir virajda 65'te falan yoldan çıkabilirsiniz. Bu da özellikle büyük araç kullanmamış, bu konuda tecrübesi az insanlar için çok büyük sorunlar doğurabilir. İkinci önemli şey bu araçlar yüksek ve rüzgar kesiti büyük araçlar. Yani yanal rüzgarlardan etkilenmemiz çok yüksek boyutlarda. Bu konuda beni motosiklet sürücüleri daha iyi anlayacaktır. Boğaz geçerken ya da Çanakkale taraflarında rüzgarlı yerlerden geçerken özellikle yüksek motorlar, enduro tarzı motorlar dediğimiz enduro tipi motorlarda yanal rüzgarlar sürüş dinamiklerini çok etkiler. Minibüs de aynı şekildedir. Ve burada etkilemek istediğim bir şey sadece Boğaz Köprüsü ya da Çanakkale'deki rüzgarlar gibi düşünmeyin. Mikro klima iklimleri de vardır. Yani siz bir boğazı geçerken bir sola doğru dağın yamacından sola dönüş vardır. Dağdan soğuk rüzgar eser. Ya da yağışlı bir gündür, kuzeye bakan taraftadır. Diğer yerler kuraktır. Yani asfalt kurudur. Kuzey tarafa gelmişsinizdir, ıslaktır. Bu tarz yollarda iyice tutunmanız azalır. Zaten kötü bir kütle merkezine sahipseniz yolun dışına çıkmanız, tutuşu kaybetmeniz elde bile değil. İmkan dahilinde yani. Bunun ikinci bir sorunu ise kafadan kayma dediğimiz ya da arka savrulma. Kafadan kayma durumu genelde arkası çok yüklü araçlarda. Yani burada aracın önden çekiş ya da arkadan çekiş olması çok büyük bir fark yaratmaz. Eğer ön tekerin tutunması azsa sizin aracınız iki tekerle komut alıyor ve yön değiştiriyor. Yani iki teker az tutunuyorsa sizin ona verdiğiniz komut bir anlam ifade etmeyecektir. Araçta mevcut bir enerjiyle, momentumla çizgisini devam ettirecektir. Eylemsizliği vardır çünkü. Sizin komutunuz bir şeye yaramaz. Önden kayma dediğimiz durum gerçekleşir. Arkadan savrulma ise o da buna benzerdir. O da kütle merkezinin biraz öne doğru olması, arka tarafın
iyi tutunamaması ve artık oradaki viraja göre girdiğiniz tarafın değil arkanın savrulmasıyla sonuçlanır. Bu biraz daha önden çekişli araçlarda gerçekleşiyor. Eğimli yollarda ise eğimli yollar yani dünya üzerinde sola dönüşlü bir yolda sola doğru bir eğim olması gerekir. Fakat maalesef bizde bazen ters eğimli yollar oluyor. Öncelikle buralar bizim gibi büyük araç sürücülerin korkulu rüyasıdır. İkincisi ise yokuşlar. Özellikle yokuş çıkışlardan bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz üzere 1-2 hafta önce bir kar yağışı oldu. Çekmeköy taraflarındaydım. Yokuşta bir tane 17 metreküp Ducato kar lastiği olmasına rağmen yokuşta kaldı. Diğer araçlar çıkarken o çıkamadı. Burada ön teker bir önden çekiş biraz dezavantajdır ama kütle merkezinin kötü ayarlanmış olması daha büyük bir dezavantajdır. Tabii ki lastik en büyük parametrelerden biri. İlla da bu bir kar olması da gerekmiyor. Yağmurda da aynı. Gene tutunma kaybına sebep oluyor. Arkadaşlar arkanın aşırı yüklendiği durumda ön teker tutunamıyor. Bu işte dediğim gibi kafadan kaymayı da doğurur ve yokuş çıkamamayı da doğurur. Motosiklet sürücüleri gene beni burada iyi anlayacaktır. Arkaya artçı aldığınız zaman ön teker tutunmaz. Hatta tank slapper dediğimiz yani ön tekerin böyle düzensiz hareketleri de bazen oluşur. Özellikle arkaya çanta koymuştur, arkaya yolcu almıştır. Ön tekerin tutunmasını hiçe saymıştır. Orada çok tehlikeli bir durum oluşturmuştur. Araca zararları ise yürür aksağındaki arızalar yani bazı ön ya da arka aksın aşırı aşınması. Çünkü bizim araçlarımız mesela PSA grubu için bahsediyorum 3500 tona kadar taşıma üzerine tasarlanmış. Bizim zaten karavana çevirdiğimiz halimiz en iyi haliyle 3100-3200 kilo civarlarda. Yani kavak kontra kullandınız, her şey karavana uygun şeyler seçtiniz. Siz 2-3 yolcu alıyorsunuz. Ortalama 200-250 kilo su deposunu dolduruyorsunuz. Buzdolabını dolduruyorsunuz. Tüpünüzü doldurdunuz vesaire. Eşyalarınızı aldınız. Kamp malzemeleri vesaire derken 3500 kiloyu çok rahat geçiyorsunuz. Ve bir dolu da bir benzin dolu bir depoyla da gittiğinizi düşünürsek. Yani aracınız zaten aşırı yüklü. Bir de bu yükü kötü dağıtmışsanız akslardan birine fazladan zarar vermeniz, uzun vadede birinin daha çabuk aşınması içten bile değil. Tabi rot balans işte onların bozulması falan onu zaten söylemiyorum bile. Düzensiz lastik aşınmaları da tabi gene bunun sonucu. Ve yakıt sarfiyatınız tabi bu dengesizliğe göre değişecek bir yüzdede etkilenecektir. Peki madem bu kadar önemli biz bu kütle merkezini nasıl hesaplayabiliriz? Nasıl doğru konumlandırabiliriz? Doğru değilse nasıl tolere edebiliriz? Öncelikle kantar bulmamız gerekiyor. Yani şimdi bir aracınız var. Kütle merkezini bulmak istiyorsunuz. Önce düz zeminli bir kantar bulacaksınız. Düz zeminden kastım ne? Bazı kantarlar zemindedir. Yani etraf düz, hiçbir kod farkı yoktur. Bazı kantarlar ise altına bu aletin işte yayları, sensörleri geldiği için yükseltmişlerdir. Yani siz bir platforma çıkarsınız. Platforma çıktığınız bir yerden ölçüm yapmamız sağlıklı olmayacaktır. Düz bir yer bulmamız gerekiyor. Fotoğrafını koyuyorum şimdi. Ve önce bir boş halini, yani siz de olmayın aracın içinde, bir boş halini yani depolar boş, işte eşya bir boş haliyle bir ölçüm yapalım. Peki ölçümü nasıl yapacağız? 3 tane ölçüm yapmamız gerekiyor. Bu dediğim zeminle aynı yükseklikteki kantarda. Önce bunu kantarcıya anlatın yalnız. Ben biraz zorlandım. Güvendiler, müsaade ettiler. Ben yaptım ölçümleri. Önce aracınızı tamamen çıkartın. Benim aracım hakkında da bilgi vereyim. Kavak Kontra'dan imal edildi. Büyük boy buzdolabı var, çift kapaklı. Turuma var, boylar. Çift güneş paneli var. Tavan sepetim var, yaklaşık 100 kilo. Stepnem var, 28 kilo. Stepne arabadaydı. Yangın söndürücüm 1 kilo. Onun haricinde tamamen
temel karavan ekipmanları. Hiçbir çantam, mantam, buzdolabında su vesaire de yoktu. 3100 kilo geldi. Aracın kendisi boş hali, ben de yokum içerisinde. 3100 kilo su depoları boş. Daha sonra arabamı biraz geriye aldım. Aracımı biraz geriye aldım. Ön tekerlekler değiyor. Bu arada şunu söyleyeyim, yani ne kadar geriye aldığınızın önemi yok. Sadece arka tekerler değmesin, ön tekerler değsin. Bulunduğunuz konum onu değiştirmeyecektir. Bu konuda emin olun. Uzun uzun fizik anlatmama gerek yok. Sadece ön tekerleriniz değsin buraya. Çünkü kuvvet direkt iletilecek ve temas alanı lastikler olduğu için ölçecektir. Sadece ön tekerler geldiği zaman ise aracım 1495 kilo geldi. Peki daha sonra bu hareketin zıttını yaptım mı? Hayır, yapmama gerek yok. Toplam kilodan ön tekerleri çıkartırsak arka tekerlerin baskı kilosunu buluruz. 1605 kilogram çıkıyor. Arka tekerleğimin zemine uyguladığı kuvvet, kütle kuvvet. Peki daha sonra ne yapacağım? Son ölçümümde aracımın sadece sağ tekerlekleri kantar üzerinde kalacak şekilde tekrar kantar aldım. Burada da 1545 kilogram çıktı. O zaman sol tekerleklerimin üzerindeki kütle 1555 kilogram. Dikkat ederseniz bu çok iyi bir oran. Çünkü 10 kilo fark var. Yani şu an benim sağ solla ilgili herhangi bir şey yapmama gerek yok. Fakat bir şey koyacağım. Mesela depolarım benim iki aks arasında çok az sağa yakın. O da dediğim gibi çok zaten çok büyük bir fark olmadığı için. Ama şunu dikkat edeceğim. Yani koyarken böyle 10 kilolar 20 kilolar bir önem taşımıyor. Çünkü 3100 kiloda 20 kilodan bahsediyorsunuz. Bunun bir önemi yok. Ama 200-300 kilo fark varsa ne yapabilirsiniz ondan bahsedeyim. Bunu tespit ettikten sonra diğer eşyalarınızı mümkün olduğu kadar zıt tarafa koyarsınız. Bu arada 200-300 kilo ne kadar bir fark yaratır diye sorarsanız tabii tam hesabını da gösteririm. Eğer böyle bir hesap yapmamı, tam nokta tespit etmemi, yüzde olarak ne kadar etkilediğini, sağ sol viraj farkının mekaniksel olarak kaç çıktığını hesaplamamı istiyorsanız örnek bir videoda yorumlara belirtebilirsiniz. Ben bu kadar fiziğin yeterli olduğunu düşünüyorum ama tabii isterseniz anlatmak benim için sorun değil. Seve seve anlatırım. Yani burada bir sıkıntı yok. Sadece bundan sonra koyacağımız yolculuk halinde, yolculuğa çıkmadan önce koyacağımız yüklemeyi buna uygun bir şekilde yapacağız. Yani sağ tarafta ya da sol tarafta olsaydı benim su depolarım, o zaman zıttını uygulardım. Yani bu tarafa bunu koydum, o zaman valizleri bu tarafa yaslayayım. İşte sandalyeler hafif olur. İşte kamp sandalyeleri ya da işte hacimli mesela tuvalet kağıtları, peçeteler, meşeler ya da elbiseler, giysileri diğer tarafa koyardım. Bu şekilde bir denge yoluna gidersiniz. Şimdi ön arka arasında çok büyük bir fark gene yok. Görüyorsunuz 1605 kilo arka tekerlekler, 1495 kilo ön tekerlekler. Kaldı ki benim aracım 2+1, yani 3 kişi ön koltuklara oturuyor. 200-250 kilo bir ağırlık demek. Ön koltuklara zaten 250 kilo bindikten sonra su deposu da yaklaşık olarak iki aks arasında ortalarda. Bunu da doldurduktan sonra benim yani bagaja eşyalarımı da koysam, eşyalarım ortalama yani bisiklet 15 kilo, işte diğer eşyalar, kişisel malzemeler falan taş çatlasın 50-60 kilo çıkacak. Bu çok fazla hesabı gerektiren bir durum değil. Herhangi bir sıkıntı olmadığı için benim gönlüm rahat artık. Yani zaten sürüşte biraz hissediyor insan. Çünkü ben aracımı boş halde uzun süre kullandım. 5-6 ay kadar sürdüm aracımı. O yüzden bir aracıma alışkanlığım var. Herhangi yapılan değişikliklerden sonra da sürünce de ona göre tabii ki biraz çekişten fark ediyor. İşte biraz yokuşta diyorsunuz biraz fark etti falan. Ama yapısını bildiğim için herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Bana garip gelen bir kısmı olmadı. Dediğim gibi sadece 3 kez tartılmasına ihtiyacınız var. Şunu belirteyim, size fiş vermezler. Çünkü bu yaptığımız yasal bir tartma değil. Yani araç tamamen üzerindeyken sadece fiş alabilirsiniz. Böyle iki teker burada, bir teker orada.
böyle bir ölçüm şeklinde size fatura fiş veremezler. Onlar da haklı, yasal olarak uygun bir durum değil. Sadece siz dediğim gibi anlatın, şansınızı deneyin. Kütle merkezini falan, gerekirse videoyu gösterin yani. Umarım rahat bir şekilde ikna olurlar. Ölçümler yaklaşık 20 lira. Yani 3 kere ölçeceksiniz. 60 lira verebilirsiniz. Benden ücret almadı. Adaşım çıktı. Teşekkür ediyorum kendisine eğer izliyorsa. Onun haricinde tek bir önemli nokta var. Aracınızı geri aldığınızda, yani iki teker içeride, iki teker dışarıda ya da şuradaki durumda zeminin düz olması çok önemli. Çünkü ya burada da aynı durum var. Yani biraz sağda biraz solda, o önemli değil. O önemli değil. Tek bir önemli nokta var. Buradaki iki tekerin aynı yükseklikte olması lazım. Eğer birisinde mesela biraz bir eğim var, biraz bir taş var, biraz bir yükselti var, İşte o zaman siz aracın dağılımını değiştirirsiniz. Bu sonucunuzu az da olsa etkiler, ama tamamen etkilememesini istiyorsanız komple düz bir zeminde uygulamanızı tavsiye ediyorum. Umarım faydalı bir video olmuştur sizin için. Sağlıklı günler diliyorum. Hoşça kalın efendim.